Perfect. Thank you very much, Ulrich, and thanks for the translation. I'm sorry I couldn't be there in person, but it's a little too far from Melbourne at this time and day, unfortunately. But I'm very happy that I could be here digitally. Teşekkür ederim herkese katıldıkları için. Baldır'a, Ulrich'e teşekkür ediyor Baldır. Bir de Alptekin Hoca'ya teşekkür ediyor. Muhtemelen. Yeah. So just to sort of summarize what we do at neuroscience. As Ulrich said, go ahead. Oh, sorry, go on. Sorry. Yeah. We have a product, and that product uses a type of brain stimulation called TDCS. Biz bir ürün kullanıyoruz. Bu ürün TDCS diye bir bu ürün TDCS dediğimiz yöntemle kullanıyoruz. Yeah. And we use this system and this technology to work with different type of mental health challenges. Biz TDCS'i ve bu teknolojiyi kullanarak ruh sağlığı problemlerini çözmeye çalışıyoruz. And the way we offer this technology is through clinicians. So we provide it to clinicians who then give it to their patients, normally to use at home. Biz bu makineleri clinician'lara, uzmanlara gönderiyoruz. Uzmanlar da kendi hastalarına veriyorlar. Yeah. And this is our contribution to solve this enormous healthcare challenge, global healthcare challenge that Ulrich was just mentioned. Ulrich'in bahsettiği gibi bu uluslararası ruh sağlığı problemlerine bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. And I'm sure that all of you have heard lots about the mental health care crisis. And if you look at the numbers, it's actually quite terrifying. It's currently about 1 billion people around the world who suffer from some kind of mental health challenge. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyon insan ruh sağlığı problemleriyle uğraşıyor. Bunların 300 milyonu depresyon, 50 milyonu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 30 milyonu ise alkol bağımlılığı. Yeah. And on the slides you can see some examples of some of the bigger numbers. But if we put this into a German context, it's right now estimated 5.3 million people in Germany who are suffering a depression, just to take one example. And 1 in 4 people in Germany reports that they personally have either a friend or family member who is impacted by some sort of mental health care problems. Almanya'da 5.3 milyon insan depresyondan etkileniyor, yetişkinler. Ve bunların 1/4'ünün arkadaşları veya family members'ları, yani aile akrabaları da bu şeyden etkileniyor, depresyon hastalığından, rahatsızlığından. Yeah. And the real problem that we see around the world is that there is a massive lack of trained healthcare workers and a lack of effective treatments for all these different conditions that we are looking into. Bu konuda 2 tane büyük problem var. Birincisi yeterince sağlık çalışanının olmaması. İkincisi ise yeterince etkili tedavi ve terapi yöntemlerinin olmaması. Yeah. And again, using depression as the example, the three examples of existing treatments: psychotherapy, medication, and magnetic stimulation. And if you take only one of these at a time, the effect is only around 50%. And if you combine them systematically over time, you still normally cannot get above a 70% effect. So no matter what, the effect sizes are small. Eğer depresyona bir örnek verecek olursak, psikoterapi aldığınızda, ilaç aldığınızda veya TMS aldığınızda bunların tek bir tanesinin kullanılması hastada %50 başarı sağlıyor depresyonda. Ama bunları birleştirdiğimizde %70'e kadar başarı sağlayabiliyoruz. TMS ile psikoterapiyi ya da işte TMS ile ilacı gibi. Yeah.
And there are also other problems, as Ulrich mentioned briefly. So about 50% of people will have a relapse. They will get sick again within the first 12 months and 80% within the first 24 months. Bu kişilerin %50'si ilk 12 ayda, yani ilk bir yıl içerisinde tekrardan depresyonunu yenileme olasılığına sahip. %80'i ise ilk 2 yıl içerisinde tekrardan depresyon olma olasılığı var. Yeah. And of course, all these figures are only for depression, which is probably one of the areas where there is the most alternative and the best solutions. So this is almost the best case scenario, unfortunately. And one of the most commonly used methods today for, again, a wide range of mental health care problems is in clinic treatments. And the problem with these is it cannot be scaled. Bu verdiğim rakamlar depresyonda, ki depresyon verebileceğim size en iyi örnek. Dolayısıyla bundan sonra vereceğim örneklerin birçoğu depresyondan daha kötü örnekler. And when you look at the medication, it's also a very big problem with side effects. And this, again, is not just for depression, but in depression, 25% of patients suffer from severe side effects, and there are normally big compliance issues. So patients forget to take their pills or choose not to take them, and then of course the pills are even less effective. Eğer ilaca bakacak olursak %25'i ilaç alan hastaların yan etkilere maruz kalıyor bu aldıkları ilaçlardan dolayı. Ama bu yan etkiler gitgide artabiliyor ve fazlalaşabiliyor yıllar içerisinde ilacı kullandıkça. Yeah. Luckily, there are a number of emerging digital healthcare technologies, and on one hand, there are arguments saying that technology in itself might actually be a negative driver and be part of what is causing all these mental health care problems. But at the same time, there are also a quick growth in technologies that offer possible solutions as well. Bu alanda birçok teknoloji var, sağlık teknolojisi. Bu sağlık teknolojileri birçok alternatif sunabiliyor bize tedaviler için. Yeah. The benefit with these different type of more digital alternatives is that they are scalable, they are affordable, they are personal for the patient. They can also be individualized, so they can be adapted to each patient. They allow for patient empowerment, so the patients can actually feel that they are part of their own treatment. And finally, it's possible to more effectively monitor their progress over time. Bu teknolojik çözümler scalable, yani daha fazla insana ulaşabiliyor. Çünkü bir tane device bir eve gönderdiğimizde 5 kişi belki ondan faydalanabiliyor. Affordable, yani daha ucuza alabiliyorsunuz. Yıllarca ilaç tedavisine verdiğiniz paradan daha az. Bireysel, sizin durumunuza göre. Ondan sonra hastaya yardım ediyor, support ediyor hastayı. Ve onu takip edebiliyorsunuz bir ekranda, bir yerde. Süreci takip edebiliyorsunuz. Yeah. But in our point of view, and this is also quite a common view, the clinician, the person who's providing the care and who's overseeing the whole process of the mental health, is still an essential actor in this. So we believe that the clinician still needs to be actively participating, but the aim of the technologies is to deliver the same care or even better care with less hours spent for the clinician. Bu sistemde hala professional, yani işte uzmanlar önemli bizim için. Onlar aracılığıyla bu teknolojiyi ulaştırmak ve onların buna karar vermesini sağlamak bizim için önemli. Yeah. So of all these different new technologies that are emerging, the one that we are using is called TDCS, which is a form for non-invasive brain stimulation.
as Ulrich said, it's very well documented. It's been studied for more than 20 years, and it is already widespread in use in research in hospitals and reimbursement. And it is a safe technology that has very mild side effects. Bu teknolojiler içerisinde biz TDCS diye bir yöntem kullanıyoruz. Transcranial Direct Current Stimulation. Muhtemelen nasıl çevirebilirim hocam? Yani elektrik dalgası vererek hastalığı tedavi etme. TMS manyetik dalga veriyor. TDCS düşük akım elektriksel dalga vererek problemi çözmeye çalışıyor. Bu tedavi yıllardır var. 20 yıldan daha fazladır bu konularda araştırmalar yapılıyor. Birçok kanıt var bu tedavi yönteminin kullanımıyla alakalı. Yan etkileri çok az ve güvenli. Hastaneler ve klinikler ve araştırma merkezleri bu tedaviyi zaten yıllardır kullanıyor. Yeah. And the way we use TDCS is we provide a system which consists of a physical headset, but also software and support. And we place ourselves in between the patient and the clinician as an additional service that helps the clinician to provide better care to the patient. But there still is a continuous consultation between the clinician and the patient. Bu sistemde biz bir makine veriyoruz. Bir de telefonda kullandığımız application var, app var. Biz company yani şirket olarak hastayla uzman arasındaki köprüyü sağlıyoruz ve uzmanlara bu konuda destek vermeye çalışıyoruz. Yeah. So then I'll pass the word over to our science manager, research manager Martin. Şimdi Martin'a söz vereceğim. Thank you very much. Seems to see everything set up here. Also, hello, Ali. Hello. Can you see me? You're doing very well. It's very impressive. I can't actually see Look you. how smart I am. Okay. It's very hard to translate. I know the feeling. So, yeah, it's very impressive. It must be exhausting. Yeah. Just want to take over the presentation. Probably people not agree with you, but anyway. Are you doing good job? So. Hello everyone. I'm going to talk a bit more about the science of TDCS, the scientific advantages of an approach like Plato sciences, and lastly about our research activities. Herkese merhaba. Ben şimdi TDCS yöntemiyle alakalı bilimsel yönünü anlatacağım size. Yeah, that's short. It's very short, isn't it? So overall, like as Ulrich and then Aydın mentioned, we use technology called TDCS, transcranial direct current stimulation. Fundamentally, this is a fairly simple technology. You have some kind of, actually I should do something. I should turn on a little pointer. There we go. You have some kind of stimulator. This is a neurocon stimulator that's a research device. And from the stimulator goes two electrodes. One of them, and both of them attached to the head. You have the anode, where the current from the battery goes into the head, and you have the cathode, where the current goes out from the head. And under the anode, there is an increase in brain activity, and under the cathode, there is a reduction in brain activity. Okay. Bir tane stimulator diye bir kutumuz var diyor orada. Bu kutuda 2 tane kablo geliyor ve kafamızın belli yerlerine bunu yapıştırıyoruz. Bir tarafta artı elektrik dalgası giderken diğer tarafta eksi elektrik dalgası gidiyor. Artı elektrik dalgası giden yerde aktivasyon sağlıyor, arttırıyor. Eksi elektrik dalgasının gittiği yer ise inhibit yapıyor, yani yavaşlatıyor. Yeah. As you can see here, when I talk about increased activity, I literally mean that the brain becomes more active. The individual brain cells, the neurons, fire more frequently or less frequently. Here we have data from a rat brain, where there is TDCS applied across it. And we can see here that with anodal stimulation, when the current is turned on,
suddenly there is way more activity in the neuron. And under the cathode, there is a significant reduction. So each of these little spikes is a neuron activating. Bu aşağıdaki resimde gördüğümüz gibi eksiği verdiğimiz yerlerde dalgalanmalar daha az, aktivasyon daha az. Artıyı yüksek verdiğimiz yerlerde gördüğünüz gibi kırmızı yer. Orada dalgalanmalar daha fazla ve aktivasyon daha fazla. Yeah. So TDCS is about 20 years old in its current form. Oh, sorry. Go on. No worries. In around 2000, there were 10 annual publications, like scientific publications for TDCS. And in 2020, there was more than 1,000 new publications of TDCS. So it's a rapidly growing area of research. And because of the fact that it's growing so rapidly, there is also constantly new clinical findings within the field. 2000'li yıllarda yaklaşık 10 tane yayın varken bu konuda bizi destekleyen, şimdilerde bu 1000'in üzerinde, her geçen gün daha da fazla artmakta. Yeah. So a large work group of professors who work with TDCS, they sat down in 2017 and they analyzed the 2000 papers that existed at the time. And what they found was that TDCS was probably effective in depression, fibromyalgia, and addiction disorder. Then the same group of professors and researchers sat down in 2021, and then they looked at the 4,000 papers that existed. And what they found was that, well, now depression was upgraded from probably to definitively effective, but also there was now strong evidence for effectiveness in migraine, in neuropathic pain, in Parkinson, stroke, epilepsy, schizophrenia. 2017 yılında yaklaşık 20 profesör ve araştırmacının oturarak 2000 tane yayını inceledikten sonra elde ettiği verilere göre TDCS depresyonda ve diğer disorderlarda etkiliyken, yani etkili olma olasılığı varken, bunu 2021'de aynı sayıda profesör 4000 yayın üzerinde yaptığında depresyonda kesin etkili olduğu bulunmuş. Altta yazan diğer işte nöropatik hastalıklar, migren, Parkinson, inme, epilepsi, şizofreni ve alkol bağımlılığında ise etkili olma olasılığı var listesine koydular TDCS'yi. Afazi rehabilitasyonunda ve OCD takıntılarda ise daha az etkili olduğu anlaşıldı. Great. Yeah. That was quite a list, so well done. I could almost follow that. Okay. Another advantage of TDCS is that it's very tolerable and it has a good safety profile. So when you do research, then you do typically what's called a placebo control study. So you give one group the real drug and you give the other group a placebo. And then normally what you see is that there are more dropouts in the active drug group and fewer dropouts in the placebo group. That's because the real drug will have side effects. But in TDCS, you see no difference between people receiving real stimulation and placebo stimulation. Araştırmalarda, bu tür araştırmalarda genelde bir kontrol grubu, bir deney grubu olur. Deney grubuna bir ilaç verirsiniz ya da bir şey verirsiniz. O grupta değişiklik var mı, diğer grupla karşılaştırırsınız diyor. Ama TDCS'de böyle yaptığımız zaman kontrol grubu ve deney grubu, ikisinde de aynı sonuçları elde edebiliyoruz. Yani psikolojik olarak onların iyileştiğini düşünmesi çok zor diyor. Yeah. Thank you. And in addition to being tolerable, so people can handle the stimulation, it also has very few side effects. The significant side effects of TDCS are itching under the electrode, tingling under the electrode, more rarely headache, discomfort, and the burning sensation under the electrode. Those are the most significant side effects. Yan etkileri çok düşük. Kaşınma, karıncalanma, baş ağrısı, böyle altında rahatsız hissetmen kendini ve bazen de derinin biraz kızarması yan etkileri olabilir diyor. Yan tarafta da onun şeylerini vermiş. Kaşınma %40 civarında oluyor takarken. İşte baş ağrısı %14 civarında olabiliyor.
%8 civarında ise eğer deriniz çok hassassa biz de gördük bunu. Bazen buralar kızarabiliyor oraya elektrik dalgası verildiği için. Yeah. A 2016 safety review by the Dixon group found that they analyzed 30,000 sessions from published papers, and they found that there's never been a recorded serious adverse event from TDCS. So there's never been a recorded serious side effect. 13.000 tane hasta ilgilendiğinde ve kağıtlar yayınlar bakıldığında herhangi bir ciddi bir yan etkisinin olduğu gözlenmedi şimdiye kadar. 30.000 mi? 30.000 seans incelendiğinde. Thank you. Yes. Yeah. So TDCS is part of a group of technologies called non-invasive brain stimulation technologies. And you will have heard about the other one for the rest of the day, because the other major one is TMS. So TMS is a lot older than TDCS. TMS is from the early 80s. The first TMS machine was built in 1984. But in spite of the fact that TMS is 2 decades older than TDCS, TDCS is rapidly gaining ground on the amount of applications that exists for TMS. So if we see here in the figure, this is clinical applications for TMS in 2014 and 2020, and we can see that there are 4 definite effects, 12 probable, and 12 possible. But for TDCS, we see a significantly higher degree of growth, in spite of the fact that it's a significantly younger technology. TMS, TDCS'ten daha eski bir teknoloji, yani 20 yıl daha önce başlamış bu teknoloji olmasına rağmen tabii ki onun etkileri daha fazla, daha etkili. Ama TDCS'le bunu karşılaştırdığımızda TDCS'in etkileri de yani etkili olma olasılığı daha yüksek son zamanlarda, çünkü bu konuda daha çok araştırmalar yapılmaya başlandı. Yeah. Good. Okay, so current TDCS research is entirely, almost entirely, in-lab, in-clinic research, which means that people show up day after day after day to receive stimulation. And that leads to some limitations. Genelde yapılan araştırmalarda insanlar kliniğe gidiyor ve TDCS tedavisi alıyordu yapılan araştırmalarda. Yeah. So those limitations are that it's very expensive to do research in this way, because you have to pay people to come in every single day. You can't recruit that many patients because it's expensive to get them in every day. So your stimulation paradigms have to be shorter. You can't do, 12 weeks, you have to do 2 or 3 because you don't have the money. You can only treat the acute phase because it's really expensive to treat people for years and years. And because of the fact that you have so few participants, then you can't really tailor the stimulation. İnsanların sürekli kliniğe gelmesi, onu ayarlamak, onlara para vermek, araştırmaya gelip katılmaları için. Bunları yapmak çok pahalı ve zor bir uğraştı. Yeah. Geri kalan kısmını unuttum arkadaşlar. Okay, go on. So by going to an at-home treatment option, which is what Plato Science is selling, then it opens a lot of scientific possibilities. It means that we can use TDCS in the maintenance phase and as preventative medicine without needing to pay people, for years and years at a time. We can greatly increase the size of the studies because you don't need a nurse to stand there and watch people be stimulated. We can do longer paradigms. We can do 6, 8, 12 weeks. Because we can recruit more patients, we can also subdivide them into smaller groups and do more personalized medicine, like what Alptekin Aydin is doing. And it also allows us to combine TDCS with other longer treatment interventions, like psychotherapy, for example. Bu geliştirdiğimiz makineyle artık bütün evlere makineleri gönderebiliyoruz ve daha hızlı bir şekilde araştırma sonuçları elde edip daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Yes. Go on. So, to go through a few of these factors, it is repeatedly found in the literature that longer TDCS protocols lead to better clinical outcomes.
And as we go to greater and greater total stimulations, we see a greater and greater benefit of the stimulation. İki tane grafik var yukarıda. İlk grafikte migren tedavisiyle ilgili bir grafik sunuyoruz. Migren tedavisinde tedavinin süresi arttıkça 15 haftaya kadar alt taraftaki yer haftaları gösteriyor. Yukarıda da etkisini görüyoruz. Tedavi süresi uzadıkça etkisi daha fazla olmaya başlıyor. Yani aşağıdaki tabloda da unuttum ne söylediğini arkadaşlar, bakacağım. Aşağıdaki tabloda da etkililik oranıyla Sean'ın oranı vardı galiba, değil mi? Martin, can you explain the down one please again? I just forgot because you... The depression one. Yeah, the depression. Is that okay? Yeah. Depression and over time. Okay. So the longer time, the better results. Depresyonda da eğer uzun sürerse tedavi daha iyi sonuç alınıyormuş. Dikkatim dağılmaya başladı. Sorry. Okay, go on. I've got some ADHD. Figure again. No, that's okay, more. Yeah, capito. Yeah. No problem. Okay, so another thing about these longer paradigms is that so far there is no indication that there are more side effects or more adverse events in longer TDCS paradigms. Uzun oldukça, So they seem just as safe as short paradigms. TMS'yi uzun yaptıkça bunun yan etkisi olduğuna dair herhangi bir sonuç yok elimizde diyor. İstediğimiz kadar yapabiliriz şu durumda diyor yani. Unlimited. Okay. Yeah. Also, TDCS is easily combinable with other treatments. TDCS'i diğer şeylerle birlikte yapmak daha kolay. Go on. Yeah. So many studies combine TDCS in depression treatment. They combine it with antidepressants. TDCS'i genelde antidepresyanlarla birlikte kullanabiliriz diyor. Birçok çalışmada bunun örnekleri var. And this often leads to better outcomes than just TDCS or just antidepressants. TDCS'i birlikte yaptığımız zaman sonuçları yalnız ilaç kullanmaktan ve yalnızca TDCS yapmaktan daha iyi diyor. Birleşik yaptığımız zaman daha iyi sonuç alıyoruz. Yeah. There are also many studies who combine it with psychotherapy, but here the data is more muddy because you can't do that much psychotherapy in 3 weeks. But if you go to a longer treatment paradigm, you can have many more sessions of psychotherapy. Buna benzer psikoterapiyle birlikte yapılan çalışmalar da var ama diyor o kadar uzun psikoterapi yapamayacağına göre hasta diyor. Onu takip etmek zor ama orada da güzel sonuçlar alabiliyoruz diyor. Okay? Yeah. So, another one of the options that is opened by like at-home TDCS is using TDCS as a maintenance therapy. So, as you heard Balder say, and as you heard Ulrich say, a lot of people who have, for example, depression, they will relapse. So they will be depressed, they will be treated, they will get better, and then 6 months later, half of them will be depressed again. TMS ya da başka bir tedavi aldıktan sonra insanların tekrardan depresyonu yenileme olasılığı yüksek olabilir. TDCS ile birlikte evde maintenance nasıl diyebiliriz abi? Yani evde kendini tedavi etme, yani yenileme, tekrardan depresyona girmemek için TMS ve ilaç sonrası TDCS yaparak TMS'ye ihtiyaç kalmayacak şekilde tekrardan depresyonda kurtulabilirsiniz gibi bir örnek verdi. Yeah. It's quite hard to explain in Turkish. Oh, no. It's a very, very, very hard task you've been given. So I feel sorry for you. Thank you for understanding, sir. It's hard enough to explain it in English. It's supposed to be short. Yeah. Go on. Okay. So, as an example, we have 2 different studies here. These 2 studies use exactly the same intervention to treat depression. And then in the top study, they just followed the patients for 6 months, right? So right after the treatment, all of the patients are okay. 100% of them are okay. And then 6 months later, only half of them are okay. The rest have become depressed again. And then here in the second study, which used exactly the same paradigm to treat the depression, they asked people to do 2 sessions of TDCS a week. And again, at the beginning of the follow-up, 100% of people are okay. But then 6 months later, 75% of the people are okay, compared to 50% in the group that didn't use TDCS.
So it seems that TDCS can maybe even half the relapse rate in depressive disorder. Okay, I'm gonna do in two sentences. Look, iki tane grafımız var diyor burada, yani iki tane tablo var. İlk tabloda hasta depresyon tedavisinden sonra hiçbir şey yapmıyor, bekliyor. 25 hafta boyunca her geçen gün depresyona olan direnci gitgide azalıyor ve tekrardan depresyon olmaya yaklaşıyor. Yarısı mı hocam? İkinci tabloda ise 2 haftada bir onların TDCS yapmasını istiyorlar hastadan. Ve depresyona düşme olasılığı, yani depresyon olma olasılığı gitgide azalıyor. Yani depresyon olmuyor. %25'i bu sefer. %25'i olmuyor yani. That's it, Martin. Done. Thank you very much. Done and done. Yeah. So, at neuroscience, we're very active in our research collaborations. Plato Science'da bayağı aktif bir araştırma ekibi, yani çalıştığımız insanlar var, birlikte çalıştığımız. We have a lot of active research collaborations with a wide variety of institutions, but I'm just going to touch on a few of them here. Birçok grupla ve üniversiteyle aktif çalışma sağlıyoruz. Şimdi birkaç tanesinden size bahsedeceğim. We're doing a study on treating preclinical depression symptoms with Trinity College in Dublin. Trinity College Dublin'le üniversitesiyle birlikte depresyonun tedavisiyle ilgili bir araştırma yapıyoruz onlarla birlikte. We're doing two studies with Maastricht, one in alleviating chronic fatigue in long COVID, and one with treating neuropathic pain in a naturalistic sample. Maastricht Üniversitesi ile 2 tane araştırma yapıyoruz. Birincisi kronik COVID sonrası yaşanan problemler. İkincisi ise neuropathic pains, yani nörolojik ağrılar. Yeah. We're doing a study with Istanbul Medical University for curing depression with TDCS. İstanbul Medipol Üniversitesi ile birlikte ise depresyon üzerine bir çalışma yapıyoruz. And we're doing a study with the University Hospital of Barcelona with managing cravings in addiction for drugs, cannabis and nicotine. For alcohol, cannabis and nicotine. Barcelona Hastanesi ile birlikte ise bağımlılık üzerine çalışıyoruz TDCS yaparken. Yeah. And of course we're working with the Cosmos Healthcare in TDCS, RTMS for treating neurodevelopmental disorders, which people will have heard about by now. Cosmos Healthcare, Alptekin hocanın kampanyasıyla da TDCS'i neurodevelopment, yani nörolojik problemleri olan hastalarla kullanmaları için çalışıyoruz. And then the last topic I'll talk about now is that it's a study that we finished last year. So it's a study that we did in collaboration with Maastricht and the Psychotherapeutic Center Thessaloniki in Greece. Yunanistan'da bir merkezde çalışıyorlar. Yeah. What about the other one, Martin? Is it Greek and have you It's a private hospital in Greece. Özel bir hastanede, Yunanistan'da özel bir hastanede çalışıyorlar. Okay. Yeah. So this was a study about using TDCS at home to treat depression. Bu çalışmada ise TDCS'yi evde kullanıyorlar depresyon tedavi etmek için. Yeah. And it was Dr. Theodoros Kontsamitros, who is a PhD student under Alexander Sachs. So these were the people responsible for gathering the data. Just to give them a shout out. Profesör Alex Sachs'ın doktor öğrencilerinden biriyle birlikte bu araştırmayı yapıyorlarmış. Yeah. So the setup was 40 patients with major depressive disorder. 40 tane hastayla çalıştık. Stimulation using our headset for 21 days. 40 tane hastayla çalıştık. Sol taraflarına elektriksel dalga gönderdik. 21 gün boyunca 30 dakikalık seanslar yaptık. 21 seans yaptık. Bir haftada psikoterapi aldılar evde. Yeah. And the experimental setup was that everyone received weekly psychotherapy sessions, but then half of the patients also received daily TDCS. Bazıları psikoterapi aldı, bazıları da TDCS aldı. So
the evidence from this from this study is really strong. We see here that, and to remind people that everyone receives psychotherapy. So the psychotherapy group did get better, but the psychotherapy and TDCS group improved significantly more on depression scores. Psikoterapi grubu iyileşti ama TDCS ile birleştirdiğimizde çok daha iyi bir iyileşme gördük. Yeah. And by the end of the study period, 25% of the group that just received psychotherapy were no longer depressed, but more than 50% of the group receiving TDCS and psychotherapy were no longer depressed. Bu araştırmanın sonunda sadece TDCS alan hastalar, TDCS ile birlikte terapi alan hastaların durumu almayan hastalara göre daha iyi oldu. Yeah. So this is strong evidence for at-home TDCS for treating depression. Bu çok güçlü bir kanıt evde TDCS'in kullanmasını gösteren, faydalarını gösteren. We're now moving into the follow-up phase where we will continue to follow these patients for the next 6 months. Gelecek 6 ayda da bu hastaları takip edip araştırmalara devam edeceğiz. And then the last slide was just kind of try to summarize everything. There is a growing global healthcare crisis, and that was significantly worsened by the COVID pandemic. Son zamanlarda Covid'den sonra gitgide artan bir ruh sağlığı problemi olmaya başladı. And to treat that healthcare crisis, there are inexpensive and scalable options such as drugs, psychopharmaca, but these have side effects. And then there are options that have no side effects, such as psychotherapy, but they are expensive and limited by the amount of clinicians. İlaçlarla tedavi yöntemi daha ucuz ama yan etkileri çok fazla. Psikoterapi ise daha uzun ve daha pahalı bir proses. Yeah. And then at-home TDCS has the possibility of existing between these two extremes as an inexpensive intervention that has a very mild side effect profile. Evde TDCS kullanmak bu problemlerin birçoğunu ortadan kaldırıyor, daha kolay olmasını sağlıyor ve yan etkisi de çok az. TDCS is an effective, well-validated neuromodulation technique that is used all over the world in research, and it's now making its way into clinical use. Şimdiye kadar hep araştırma alanında kullanılıyordu ama artık yavaş yavaş kliniklerde kullanmaya başlandı. Daha ucuz ve daha kolay bir yöntem. Yeah. And then lastly, it is very important to underline that it has a very mild side effect profile and a high degree of tolerability. Yan etkisi çok az ve yapması daha kolay. And that was it. Thank you very much. So, if there are any questions, please.